Görünmeyen dünya, öteki taraf. Yine sınırın ötesindeyiz. Yine gerçek bir hikayeyle geldim. Yine ben yaşadığım, birebir şahit olduğum bir hikayeyle. Ama öncesinde süpürge, çengelli iğne. Duydunuz mu? Yaptınız mı böyle bir şeyler? Herhangi bir yere işte kötü varlıklardan korunmak için çengelli iğneyi taktığınız oldu mu? Ya da doğan bir çocuğun hemen beşiğinin kenarına çengelli iğne. Ya da sarımsı çalı süpürgesi kapının arkasında ters bir şekilde koyduğunuz oldu mu? Anneanneleriniz, babaanneleriniz, anneleriniz ya da yakın akrabalarınızın. Duymuşsunuzdur. Evet, Lilith Hazreti Adem'le mutlu olacaktı. Birbirlerini seveceklerdi ve Lilith de Adem'in çocukları olacaktık belki de. Ama Lilith Adem'e boyun eğmedi, secde etmedi ve Havva yaratıldı. Biliyorsunuzdur bu bilgileri de. Ne kadarı gerçek, ne kadarı doğru araştırmak lazım. Ben araştırıyorum. Bu konuda yorum yapmayacağım. Siz de araştırın. Sonra Lilith ne demişti Yüce Allah'a? Ben o zaman Adem'in çocuklarının bu dünyada var olmasını engellerim. Şeytanın yanına geçerim dedi ve geçti de. Evet, loğusalardan henüz ya da çocuğunu doğurmamış o hamile güzel annelerden bahsedeceğiz bugün. Hani çocuğuna sevgiyi veremeyen anneler var ya tam loğusalık döneminde ben bu çocuğa kendime ait hissetmiyorum nasıl bakacağım deyip şikayet edenler. Genelde de kayınvalideler ya da kendi anneleri o dönemde yanlarında olur yardımcı olmak için. Bunların hepsini hatırladınız şimdi. Konu tam da bu konuyla ilgili. Yine bir danışanımdan bahsedeceğim. Ali Veli, Ayşe Fatma diyelim buna. Sevgili Fatma'nın hikayesi. Bireysel danışmanlıkta o zaman herhalde 5-6 yıl öncesiydi. Dramatörler vardı, ekip arkadaşlarım vardı. 6-7 kişi birlikte giriyorduk dramayı açabilmek için. Loğusa bir bayandı Fatma. Koyu renk varlıklar görüyordu. Çocuğunu öldürme isteği vardı. Çok feci, çok. Evet, sevgili annesi o çalı süpürgesini koymuştu. Kapının arkasına ters bir şekilde bebek beşiğinin üzerinde de bir sürü çengelli iğne vardı. Ama gitmiyordu bu karanlık varlıklar. Fatma'yı çok rahatsız ediyorlardı. Fatma bir gün çocuğunu zoraki verdikleri koynundan fırlatıp o daha bir aylık bile olmamış bebeği hafifçe fırlatıp koltuğun üzerine bırakmıştı. Fatma'nın annesi çok korkmuştu. Bir çözüm yolu bulamıyordu nasıl davranması gerektiğini. Bebeğe kendi bakıyordu torununa. Ama bebek ağlıyordu devamlı. Annesinin sevgisine muhtaçtı. Danışmanlık formunda aynen böyle yazıyordu. Biz orada bir ya da iki cümle alırız. Loğusalık sıkıntıları yaşıyor. Fakat annesi kızı bu danışmanlığı almadan önce sevgili asistanıma bu bilgileri vermişti. Çocuğunu öldürüyordu. Hatta fırlattı, attı. Zor kurtardım. Ne yapayım? Kızımı hastaneye mi yatırayım? Nasıl arasındaki bağı sağlayacağım? Çaresizim diyordu. Tabii ki Fatma'ya çalışmak gerekiyordu. Annesine çalışamazdık. Yaşananın kenarında sadece bir şahitti, tanıktı. O gün Fatma'nın danışmanlığına girdik. Hiçbir bilgi almadık. Onun bilinçaltı yolculuğuna çıktık. Alana eşini getirdik. Hamile kalmadan önceki bir dönemdi. Eşi ona bir çocuğumuz olmalı. Ailem çocuğumuz olmazsa beni eksik görüyor. Ve bu eksiklik bende sinir yapıyor, öfke yapıyor Fatma dediği anı gördüm. O ekran yine zamanda bükülmüştü. Alana eşini dramatörle davet ettiğimde eşinin dramasına giren sevgili ekip arkadaşım da Fatma bu çocuğu istiyorum yoksa boşanırız haykırışıyla bilgiyi verdi. Fatma telefonun ucunda kocam beni sevmiyor ve ben bu bebeği kocam için doğurdum. Bu çocuğa o bakmalı deyişini halen hatırlıyorum. Fatma sakin ol dedim. Çocuğun babası o, sen annesisin. Halbuki çocuk anneye göbek bağından bağlıdır sevgiyle. İlk güven duygusunu anne karnında o suyun içinde tam boğulacakken annesinin o tatlı mırıltı sevgi sözcüğü gibi algılar. Güvendesin, ben buradayım evladım der gibi. Fatma'nın bebeği de bu güven hissiyatını belki dışarıda o öfkeyle bağırıyordu ama bunu güven şeklinde sevgiyle hissetmişti. Annesine ihtiyacı vardı. Daha sonrasında açtığımız kuantum alan dramada Fatma'nın doğum anına gittik. Zor doğumdu. Normal doğum istemişti. O acıyı yaşamak istemişti. O rahimden çıkma anını sanki içim yırtıldı, benden bir parça aldılar diyordu dramatörü. O anda ben de o alanın içinde yönetmen olarak baktığımda
Gerçekten o yırtılma anında parça kopuşundaki atom zerrelerinde bir şey fark ettim. Karanlık. Birdenbire bir patlamayla ışıkların içinde kalmıştı Fatma. Aslında Fatma bu doğumda yücelmişti. Fatma bu doğumda ruhunda bir basamak daha atlamıştı. Fatma bu doğumda öğretiyi almıştı. Sadece bu dünyada onu dekodere bağlayarak çeviremiyordu. Loğusalıkta yaşadığı bir ana kendim gözlerimi kapattım. Derine ve daha derine giderek bir gece yaşadığı olayı gördüm. Uyuyordu. Gözlerini açtığında tam karşısında beyaz, bembeyaz pelerin şeklinde elbisesiyle anneannesi oturuyordu. Gençti. Anneanne sen misin?" dedi Fatma gördüğü varlığa. Ve anneannesiydi. Anneannesinin gençliğiydi. Resimlerden görmüştü anneannesinin gençliğini. Fatma'ya dedim ki bir gece uyandığında karşında anneannen vardı. Ve anneannen sana sevgiyle bakıyordu. Anneanne daha dikkatli baktığında onun karnının şiş olduğunu ve hamile olduğunu görmüştü. "Hatırladın mı?" dedi. "Hatırladım." dedi. "Sen bunu nereden biliyorsun?" Halbuki alanda her şey şifaya koşulsuz bir şekilde niyet ettiğinde görünürdü. Ve daha sonra o gece uyandığında anneannesine bakarken anneannesinin yanında da siyah bir varlık daha görmüştü. Ve siyah varlık anneannesinin omuzundaydı eli. Dedim ki ona, "Anneannen doğumda öldü mü? Yani anneni doğurduğunda mı öldü?" dedim. "Evet." dedi. Yani Fatma bu loğusalık döneminde yaşadığı bu buhranların hepsi Lilith'in işkencesi değildi. Çünkü Fatma'nın annesi böyle şüpheleniyordu. "Benim kızıma Lilith mi geldi? Çocuğun ölmesini mi sağlamaya çalışıyor? Bu Lilith'in zulmü mü?" Bu değildi. Onun loğusalıkta yaşadığı anneannesinin doğum anındaki ölürkenki çığlıklarıydı. Sessiz çığlıkları. Çünkü geride çocuğunu bırakıyordu. Geride hayatı bırakıyordu. Geride o çok sevdiği eşini bırakıyordu. Fakat ölüm anında belki kendimizi suçlu hissedebiliriz. Belki bu dünyada yarım kalan şeyler vardır. Yapamadıklarımız vardır, pişmanlığımız vardır ama o diğer tarafa geçiş yaptığımızda artık filmi burada bitirdiğimizi biliriz, huzur kaplar içimizi. O en büyük aşkımıza, Yüce Allah'a kavuşma anına doğru adım atmanın huzuruyla farklı bir boyutta oluruz. Ama bu dünyada o ızdırap, o acı, o keder, o yarım kalmışlıklar tabii ki kapıda bizi titretir. Sevgili Fatma, o normal doğumda 3 saate yakın süren o normal doğumda da duvara bakarken, çığlık atarken, o paramparça oluşunu hissederken anneannesini görmüştü. Ve anneannesi 2 çift gözle ona bakıyordu. Ona bunu söyledim. Doğum anında anneannesini gördüğünü, o gece de anneannesini gördüğünü. Sessizleşti. Bir şey diyemedi. Ama dedi ki benim dedi içimdeki bu enerji, bu varlık, ya da bana çocuğuma uzak durmamı söyleyen, çocuğumu istemeyen şey anneannem olamaz dedi. Anneannem özlemle gitmiş. Ben hiçbir duygu hissetmiyorum bu çocuğa karşı dedi. Evet haklıydı. Çünkü bağı kuramamıştı çocukla. Tam o doğum anında gördüğü o 2 çift gözle bağı vardı. O gün aralarındaki anneanne ile kader takibini ve aradaki negatif bağı bildiğimiz tekniklerle kestik. Ve sadece koşulsuz sevgi yükledik. Sonrasında ne mi oldu? Çocuğuna çok iyi bir anne oldu. Daha sonra herhalde bir 7-8 yıl sonra yine bize ulaştı. Çocuğunun korkuları vardı. Çocuğu da bazı sesler duyuyordu. Sanki dev adamlar evin içinde yürüyordu. Fatma'ya dedim ki hatırlıyor musun? Yıllar önce seninle bir danışmanlık yapmıştık. Aralardaki negatif bağları kesmiştik. Bak yine aynı yerden aynı şekilde sınanıyor çocuğun. Biliyorsunuz 13 yaşına kadar anne üzerinden çalışabiliyoruz. Ve biz 7 yıl sonra çocuğuna verdiği bu genetik miras aktarımında yine kestik. Artık çocuğu da korkmuyor. Biz maalesef bazen negatif duygularla, negatif enerjilerle tekamül yolunda yürümeyi seçeriz. Korkudan korkayarak yürürüz. Ama korku olduğunda onu bir yaşam sevinci ya da heyecana dönüştürsek asla o önümüze çıkan kader duraklarında durmaz. Kader duraklarında öğretiyi alır ilerleriz. Bildiği buydu, çocuğuna da aynı şeyi öğretmişti. Yani aslında bugün
Anlatmak istediğim şey, lohusalıkta korkmayın. Böyle enerjiler görürseniz korkmayın. Çünkü onların da bir öğretisi var. Evet, sizin ışığınızı çalmaya geliyorlar. Çünkü sistemde ancak bizim ışığımızla yürüyebiliyorlar. Karanlık karanlığın içinde fark edilmediği için ışıkla bir üste çıkmaya çalışıyorlar. Ama bizden daha büyük varlıklar değiller. Ve biz bu dünyada kendi varlığımızı unuttuğumuz için bizdeki aura yırtıklarından girebiliyorlar. Ve biz ne öğreniyorsak çocuklarımıza da onu öğretiyoruz. Korkmayı öğretiyoruz. Lilith mi yapıyor ya da diğer karanlık varlıklar mı yapıyor bilmiyorum. Bazen alanda Lilith'i de görüyoruz ama onun frekans iz düşümlerini ya da başka negatif varlıkların aura yırtıklarından gelip o ışığı çalmalarını, ama ne olursa olsun ışık devamlı ışıldamaya devam ediyor. Karanlıktan korkmayın. Çünkü biz karanlıkta var olduk ve ancak kendi ışığımıza kendimizi dönerek yayabiliriz. Bunlar sadece kader durakları. Fatma kader durağından geçti ve çocuğuna da kader durağında öğretirken daha kısa bir sürede kader durağından nasıl öğretiyi alıp yürüyebileceğini öğretti. Görünmeyen dünya, öteki taraf yine sınırın ötesinde gerçek bir hikayeyle buluştu. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Yine geleceğim.